Çilekli yaz pastam bitti. Bu tarifi sizlere öneriyorum arkadaşlar. Yaz için çok güzel, fresh bir tarif oluyor. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum içini de. Bakar mısınız? Alt kısmı da kedi dili olduğu için ıslak kek tadında. Şunun kalitesinin güzelliğine bir bakar mısınız? Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Bakın ikisini birlikte şu şekilde lokum gibi yemesi o kadar lezzetli oluyor ki. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Servenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek tatlısı yapıyorum. Bunun için malzemelerim 1,5 kilo çileğim var. 1 kilosunu temizledim. Çöplerinden arındırdım. Bir kısmı da süslemek için bıraktım. Piştikten sonra süsleyeceğim. Şimdi yapım aşaması. Çileklerimi tencereme aldım. Temizlemiş oldum. 1 su bardağı toz şekerim var. Aynı ölçüde 1 su bardağı suyum var. Şimdi kısık ateşte karıştırarak şekerin erimesini bekliyorum. Blender yapacağım. 2. su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Çileklerim yumuşayıncaya kadar, eriyinceye kadar pişmelerine izin veriyorum. Çileklerim yumuşadı. Bu aşamada blender yapıyorum. Üç yemek kaşığı nişastam var arkadaşlar. Bu aşamada 1 bardak soğuk suyla nişastamı açıyorum. Bu aşaması çok önemli. Lütfen hiç topak kalmayıncaya kadar karıştırınız. Nişastamız şu anda hazır. Çilek püremiz bu şekilde. 2 su bardağı su, 1 su bardağı şekerle kıvamı bu arkadaşlar. İçerisine 1 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Nişastamın hemen pişmemesi için toplamda şu ana kadar 3 su bardağı su girdi. İçerisine 1 su bardağı da nişastamda var. Toplamda tam 4 su bardağı su girmiş oldu. Şimdi nişastamı ocağın altını kapadım. Yavaş yavaş nişastamı karıştırıyorum. Topaklanma olmaması için. Şimdi karıştırdığımdan emin oldum. Ocağımın altını artık yakabilirim. Şimdi kaynayıncaya kadar yavaş yavaş karıştırıyorum. Topaklanma olmaması için. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Yağımın erimesini bekliyorum. Nişastamın da aynı zamanda pişmesini. Tatlımız kaynadı arkadaşlar. Şimdi hazır. Bir 5 dakika ılımasını bekleyeceğim. Yağlamış olduğum kabın içerisine boşaltacağım. Bakın şu anda hazır tatlım. Ocağın altını kapattım. Şimdi arkadaşlar kalıba dökeceğimiz için sıvı yağla güzelce şu şekilde yağlamamız gerekiyor kabımızı ki kolay çıksın. Çünkü kabımızı ters çevireceğiz. Yağlamış olduğumuz kabımıza çilek sosumuzu döküyoruz. Çileğim soğuduktan sonra buzdolabında bir gece dinlenecek. Daha sonra ikinci katını hazırlayacağım. Yalnız 24 saat dinlenmesi gerekiyor ki kalıbından rahatlıkla çıkabilsin. Şimdi 12 adet kedi dili kullanacağım arkadaşlar. Yani bir paket. Bunu önce şöyle 2-3'e kırdıktan sonra ben un haline getireceğim robotta. Şu şekilde. Kedi dilimiz şu şekilde un haline geldi arkadaşlar.
hazır. Kedi dilinde arkadaşlar şeker olduğu için yarım su bardağı şeker kullanıyoruz. İkinci kat tatlımızda. İçerisine bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir adet yumurta. 1 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Hepsini birlikte güzelce çırpıyorum. Bu kolaylık oluyor. Pütürleşme olmuyor arkadaşlar. Blender'dan geçirmiş olduğum süt ve un karışımını içerisine ilave ediyorum. Bu aşamada lütfen arkadaşlar hiç durmadan karıştırın ki içerisindeki unlar dibine çöküp yapışma yapmasın. Arkadaşlar bakın pıt pıt yaptı. İkinci kat tatlımız bu şekilde pişmiş oldu. Kıvam bu, bakın, yoğunluk. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Çünkü bu arkadaşlar tatlımız pasta gibi olacak. Bu aşamada içerisine 1 paket de vanilya ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Tereyağım eriyince ocağın altını kapatacağım. Arkadaşlar bakın kıvam tereyağından sonra bu şekilde. Şimdi içerisine çekmiş olduğumuz kedi dillerini ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bu aşamada hızlıca karıştırın. Şimdi bu kedi dilinin görevi de şey oluyor. Kek gibi yapıyor. Kek pişirmeden arkadaşlar biraz hızlı karıştırıyorsunuz. Bu aşamada hızlı karıştırın, topaklanma olmasın. Bakın çok güzel oldu. Kedi diller muhallebinin içinde kabarıyorlar. Sonra donunca da çok güzel bir kek kıvamı alıyor. Tamam, hazır. Biraz ılıyınca ikinci kat tatlımın üzerine dökeceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel sertleşme yaptı, dondu. Çilekli tatlımızı. Şimdi bir 5 dakika arkadaşlar şöyle biraz ılıttım. Birden kaynar sıcak üzerine dökerseniz bunun şekli bozulabilir. O yüzden şöyle biraz alıştır ama yine de soğumamış. Biraz daha soğusa çok daha iyi olur. Kedi dilli muhallebimizi döküyoruz. Düzgünce şekil veriyoruz. Bu şekilde düzleştirdikten sonra arkadaşlar en az 2 saat buzdolabında sertleşmesini bekliyorum. Pastamız bu şekilde hazır. Şimdi buzdolabına gidiyor. Sertleşmesini, soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi ben bir gece beklettim. Benim işim vardı. 2 saatte bekletseniz yeter ama bakın nasıl, hiç yağladığım için kabıma yapışma yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. Pasta kabımı alıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın arkadaşlar hiç yapışma olmadı. Çünkü kabımı sıvı yağ, ayçiçeği ile yağlamıştım. Hem bakın parlaklık oluyor pastamız. Şöyle biraz tam ortalamada, onu düzelteceğim. Bakın şu güzelliğe. Şu anda yazlık çilek pastamız fresh, 2 renkli. Süslemek için arkadaşlar 80 gram çikolatam var. 80 gram çikolatamı şöyle ısıya dayanıklı cam kapta çaydanlığın üzerine koyuyorum. Buharda eriyene kadar bekliyorum. Su kaynayacak. Çikolatalarımız erimesini bekliyorum. Yıkayıp kurutmuş olduğum çileklerimi pastamın üzerine yerleştirdim. Eriyen beyaz çikolatamı çileklerimin üzerinde gezdirmeye başlıyorum. Beyaz çikolata çileklere çok lezzet veriyor arkadaşlar. Tabi bu bir yarım saat soğursa bu çikolataların donmasını bekleyeceğiz. Kalan sosumuzu da şöyle gelişi güzel damlalar halinde süslüyoruz pastamızı.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu yaz pastamı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Serve'nin mutfağını izlemeye devam edin. Şu katalarımızın dolması daha iyi olur. Bir yarım saat. Evet arkadaşlar, pastamızın dilimlenmiş hali bu şekilde. Bakın ne kadar güzel, fresh, çilek püreli. Bu sağlıklı tarifimiz sizlere ve çocuklarınıza öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Şimdi tadım aşaması. Evet arkadaşlar, bakar mısınız şu pastamızın güzelliğine? Şimdi sizin için tadıyorum. Muhteşem. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum içini de. Bakar mısınız? Alt kısmı da kedi dili olduğu için ıslak kek tadında. Şunun kalitesinin güzelliğine bir bakar mısınız? Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Bakın ikisini birlikte şu şekilde lokum gibi yemesi o kadar lezzetli oluyor ki. Hepinize afiyet olsun.